Hanımlar beyler, Tokyo'ya hoş geldiniz. Nasıl geçiyor hayat? Elhamdülillah ben çok memnunum. Memnunsun. Üstüne bir de Türklere vizesiz ki bence her insan hayatında bir kere Japonya'yı görmeli arkadaşlar. Allah'ım şu tatlılıklara bakar mısınız? Makinomo. Ve Japonya'da insanlar öldüğü zaman yakılıyor. Ya benim anlamadığım şey şu. Tokyo'dayım. En turistik yerindeyim. Sınırsız et yiyorum. 40 dolar bile değil ya. Kutuda kavun satıyorlar 5000 yene ya. Yaklaşık olarak 30-40 dolar. İnanılmaz. Sadece Tokyo'da 137 bin tane restoran ve kafe var. Şimdi Uber'le gidelim dedik. Sadece 6 dolar verdik. Şehrin sonu yok. Japonya'nın en kötü yanı bu. Sürekli bozuk para taşıyorsun. Bu kadar ileri bir ülke bunu çözememiş. Ve en güzeli ne biliyor musun? Bak bunu göstermek istiyorum. Dünyanın en yoğun yaya geçidinden karşıdan karşıya geçiyoruz. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Tokyo, Japonya gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Tokyo, Japonya ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben şu anda sizlere binlerce kilometre uzaktan harika bir yer göstermek, harika bir bölüm yapmak için videomu başlattım. Dünya turum için buraya geldim. Önceden 2 kere daha geldiğimi zaten biliyorsunuz, söylemiştim ama bu sefer Sapporo bölgesine gideceğim için önce başkent Tokyo'ya indim. Sonra dedim ki birazcık Tokyo'yu gezerim, sonra Sapporo'ya giderim. Oraları size gösteririm. Böyle bir plan yapmıştım. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor ve bu dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesini size gösterirken ben aslında çok keyif alsam da yoruluyorum. Çünkü gezmesi zahmetli, gezecek çok nokta var, metrolar falan çok karışık. Ama birazcık ben buraları gezmeyi bildiğim için sizleri bugün hem Japonya'yı hem de Tokyo'yu gezerken nasıl planlar yaparsınız, bu ülkeyi nasıl gezebilirsiniz? Aynı zamanda bu ülkenin kültürüne dair bildiklerimi yine her ülkede yaptığım gibi aktarmak istiyorum. Şimdi video başlamadan önce şöyle bir videoyu bir beğenirseniz, şöyle bir 10.000 beğeni, 20.000 beğeni görelim artık algoritma için. Bir de aynı zamanda Denizciğim iyi yolculuklar severek izliyoruz gibi güzel dileklerinizi yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü böylece videolardan haberdar oluyorsunuz. YouTube öne çıkartıp size bildirim gönderiyor ya da ana ekranınıza düşürtüyor. Sizin için küçücük bir detay, çok az zamanınızı alabilir belki ama bizim için çok değerli ve kıymetli bu işi yaparken. İlk defa Tokyo'da korna sesi duydum bu arada, şaşırdım. O yüzden desteklerinizi beklerim. Beni artık günün hangi saatinde izliyorsanız, çaylar, çekirdekler, kahvaltılar hazırsa sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Tokyo, Japonya gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. 130 milyondan fazla insanın yaşadığı, dünyanın en büyük 11. ülkesi, ekonomi olarak ilk 3 ülkesinden biri, 6 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılası olan Japonya. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon dolar yaklaşık olarak, oradan hesaplayın ne kadar zengin bir ülkede olduğumuzu ve teknoloji ülkesi aynı zamanda. Bu doğuyla batının harmanlandığı coğrafyanın da işte en büyük kenti Tokyo. Sadece Tokyo ile Osaka'da yaşayan insanlar ülkenin nüfusunun %50'sini oluşturuyor. Sadece şu an Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan insan nüfusu 35 milyon. Hatta yaklaşık 40 milyon olduğu bile söyleniyor. Bizden 6 saat ileride olan bu uzak doğu ülkesinde 1000'den fazla deprem oluyor. Ve bugün göreceğiniz o dev gökdelenler, devasa meydanlar, merkezler, şehirler bu depremlere dayanıklı bir şekilde dizayn edilmiş. Ve arkamda onlardan bir tanesini görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek ikinci binası Skytree, 600 metre yaklaşık olarak onlardan biri. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Japonya demek depremlerle mücadele eden bir ada ülkesi demek. Ama bu kadar çok depreme rağmen kimse ölmüyor neredeyse. Ve bu depremlerden etkilenen en büyük yerlerden bir tanesi de başkent Tokyo. Bugün size deprem konusunda bahsetmek istemememin sebebi belki bir şeyler kaparız, öğreniriz. Hani rol model olur diye bunu söylüyorum. Çünkü ben bu ülkede en çok buna şaşırıyorum. Hani teknolojidir, bilimdir, ilimdir, irfandır, her yerde öğrenebilirsin. Ama bunu nasıl hayatlarına entegre etmişler? En çok bunu gıpta ederek, keşfederek anlamaya çalışıyorum. Çünkü aynı ülkede, bakın bir tapınağa geldim, dinlerine de çok düşkünler. Her ne kadar ülkenin %60'ı ateist olsa da gerçek anlamda
Şinto, Budizm dinini benimseyerek yaşayan çok fazla Japon da var. İşte bugün günlerden bir pazar ve onların en önemli dini mabetlerinden, şehrin ve ülkenin en eski dini yapılarından bir tanesine geldim. Bu tapınağın ismi Sensoji. Hadi gelin gezimiz başlasın. Güzel giriş yaptım değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Birazdan Japonya gezimize devam ediyoruz. Ama siz de isterseniz Japonya ve Güney Kore'yi bu videomun da sponsoru Avrupa Rüyası ile beraber keşfedebilirsiniz. Vize almadan gidebileceğiniz bu iki güzel ülkeyi Türk Hava Yolları ile uçup keşfedebilir ve konaklamalar dahil harika bir gezi yapabilirsiniz. Hatırlarsanız ben Norveç'te ve İspanya'da Avrupa Rüyası ile gezmiş, sizlere de anlatmıştım. İşte yine Avrupa Rüyası'nın bu uzak doğu turuna sizler de yine katılabilirsiniz. Hatta Japonya'da dünyanın en hızlı trenleri Shinkansen'lerle yolculuk yapacaksınız. Osaka, Kyoto, Hiroşima gibi daha kapsamlı bir Japonya gezisini siz de yapabiliyor olacaksınız. Hatta bunun içine bir de Güney Kore'yi eklemişler. Böylece hem Kore hem Japonya turunu Avrupa Rüyası ile beraber keşfedebilirsiniz. Detayları açıklamaya bıraktım. Kendilerine de bu gezimde sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Eğer Kore'yi ve Japonya'yı görmek istiyoruz, bireyselle gezmeyelim, bizi birileri götür diyorsanız benim de daha önce birçok turlarına katıldım. Avrupa Rüyası'yla siz de bu yolculuğu yapabilirsiniz. Detayları açıklamadan bakarsanız web sitelerini orada göreceksiniz. Hadi gelin Japonya gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Asakusa bölgesindeki 600'lü yıllarda yapılan Sensoji Tapınağı'nın girişindeyim şu anda. Burası ilk başta sizleri dükkanların, hediyelik eşyacıların, dondurmacıların karşıladığı bir manzarayla bir hoş geldin diyor. Tapınak da tam olarak şurada. Ama ülkenin tapınağı, bu ülkedeki en eski tapınak bir Budist tapınak. Ama aslında Japonların dini Shinto. Yani bir Japon Shinto gibi yaşayıp Budist gibi ölebiliyor. Bunu önceki bölümde sizlere Cem'le beraber anlatmıştık. O da burada yaşıyor. Eşi de Japon. Bunun neden olduğunu ilmik ilmik aktarmıştı. Oradan önceki bölümden izlersiniz. İşte önceki bölümdeki gittiğimiz yer Shinto iken bu bir Budist tapınağı ve yine aynı Japonlar buraya da gelip dua ediyorlar. Oraya da gelip dua edebiliyorlar. O kadar ilginç şeyler var ki mesela buna 1000 yen veriyorsun. Ne oluyor anlamıyorum ama muhtemelen verdikten sonra şu ayıcıklardan birini kazanmak için bir nevi oyun. Zaten Japonya'yı gezerken çoğu şeyi anlayamazsınız. İmkansız. Daha önceden şurada örneğini gördüm dediğiniz bir şey olmuyor. Bambaşka bir galakside, gezegende yaşıyorlar. Zamanda yolculuk gibi. Böyle tapınaklarda çok ünlü kurabiyeciler oluyor. Burada da onlardan bir tanesi var. Tadalım. Neymiş? Coke beans. Nuts. Is it Japanese? Japanese style. Okay. Soya varmış. Soya fasulyesi. It's good. Arigato. Arigato. Yine tatlılığı görüyorsun değil mi? Gözlerin gülüşünü. Şansımıza bugün harika bir hava var Japonya'da. Çok güzel, çok keyif alarak geziyorum. Hem çok güvenli, hem asla aç kalmıyorsun, hem çok saygılı insanlar. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Üstüne bir de Türklere vizesiz ki bence her insan hayatında bir kere Japonya'yı görmeli arkadaşlar. Kaçıncı kez bunu söyledim bilmiyorum ama görmeden hani gözleri kapamamak lazım tabiri caizse. Hatta ben Japonya daha önceden de geldim ve birçok kez videosunu çektim. Hepsini açıklamaya bırakacağım. Kyoto, Osaka, Kobe, Nara gibi, Hiroşima gibi yerleri nasıl gezersiniz? O videolarıma bakmadan sakın plan yapmayın. Benden sizlere tavsiyedir. Detaylıca açıklamaya sıralı bir playlist koyarım videolarımın. Oradan rahatça plan yaparsınız. Bana da teşekkür edersiniz. Bakın kızlar sol tarafta görüyorsunuz. Kimonolarını giymişler. Böyle onların yerel kıyafetleri. Şimdi dini mabetlerine gelip dualarını edecekler. Onların ritüellerinden bir tanesi mesela bu. Dinlerine ve kültürlerine çok bağlılar. Allah'ım şu tatlılıklara bakar mısınız? Konnichiwa. Şimdi tapınağın girişine geldik. Bunun örneklerini birçok yerde görürsünüz. En güzelleri de işte Kyoto, Osaka, Nara o taraflarda da vardır. Ama Tokyo'daki en iyisi bu. O yüzden bu kadar insan hem turistik hem de dini ibadet için buraya geliyorlar. Böyle girişte sizi fenerler karşılıyor. Bu ana bina değil de ana bina arkadaki asıl ibadetin yapıldığı yer şurası. Böyle çok yüksek bir çatı katını görüyorsunuz. Genelde hep aynı tasarımda olur. Bir siyah çatı kat tasarımı. Altta da insanlar ibadetlerini ederler. Ama burada çok ilginç ibadet şekilleri var. Yani bunları da gösterip anlatmak istiyorum dilim döndükçe sizlere. Çünkü Japonlardaki inanç sistemi çok ruhlara dayalı bir inanç sistemi.
Ve çok dilek temalı bir inanç sistemi. Kitaptan çok niyet üzerine kurulu. Şimdi Japonya'daki inanç sisteminin temeli niyet. Burada arkamda gördüğünüz kutuların içerisinde bildiğiniz niyetlerini rastgele çalkalayıp çekiyorlar. Ama diyelim ki kötü bir niyeti olursa da yani talihi, daha doğrusu kısmeti gidip şuradaki tellere asıyorlar. Bu insanların çoğu bilimsel olarak bir şeyi okuyup inceleyip bir beklenti içinde değil, tamamen şansına göre oradan çıkacak neyse niyeti buna inanıyorlar. Sonra da gidiyorlar ya da öncesinde burada dualarını ediyorlar ama her şeyin temelinde fortune yani niyet oluyor. Bak onu sallıyorlar. Sallıyorlar bunu bu şekilde. Şuradan numarası çıkıyor neyse buradan alıyorsun. Mesela benim numaram 32. Bakalım tarihimizde ne varmış. 32 numarayı şuradan buldum. Bir kağıt. Bu 100 yen. Bunun niyetin maliyeti bana 100 yene geliyor. Yani 1 dolar bile değil. Sonra benim sıradan bir talihim olduğunu yazmış. Diyor ki işte böyle her şeyi aramaya bırak diyor. Kendi haline bırak. Yetenekli gözlerin yok diyor. Gerçek materyali arama diyor. Gerçek materyali bulamayacaksın. Amatörler için imkansızdır. İsteğin garanti olacak diyor. Aradığın kişi gerçekte gelecek ama geç gelecek diyor mesela. İşte bu bir dua onlar için, niyet. İbadet ettikleri bir sistem ama her şeyin cevabı bir kağıt üstünde. Kutsal ateşleri, dumanları, bu dumanı üstlerine attıkları zaman böyle kötülükten kurtulduklarını, korunduklarını düşünüyorlar. Ve bu şekilde gelip dumanla üstlerine böyle atıyorlar. Fark etmişsinizdir bakın. Gelen herkes dumanı üstüne doğru çekmeye çalışıyor. Tütsülerini de yakıyorlar. Birazdan dualarını edecekler. Biz de yapalım. Şimdi yukarıya çıkalım. İnanılmaz. Yani Japonya gibi bir ülkenin bu kadar şansa dayalı inanç sisteminin olması, niyet sisteminin olması çok ilginç. İnsan daha bilimsel bir şey bekliyor ama inanç böyle bir şey. Çok güzel tapınaktır burası da ama içeriye giremiyorsunuz. Sadece girişe kadar gelip duanızı edip geri dönüyorsunuz. Yine para her zamanki gibi. Para atmadan duan kabul olmuyor. Her şeyin temeli para burada. En azından 100 yen bile olsa atman gerekiyor. Önce burada paralarını atacaklar. Sonra içeride dualarını edecekler. Bunlarda alkış yok mesela. Shinto'da vardı. Mesela Şintoizm'de yine aynı Japon ama o Shinto tapınağında mesela 2 kez alkışlayıp geri dönüp çıkıyorlar. Ama Budizm'de böyle bir şey yok. Yine para atılıyor arkada. Sürekli para sesi duyuyorsunuzdur. Bu sefer de tapınağın girişinde tanrıların olduğu, heykellerin olduğu yer var. Demirlerin arkasında. Oraya ibadetlerini yapıp bir daha para atıyorlar. İşte paraları buraya atıyorlar bakın. Koca bir alan var. Burada ibadetlerini yapıyorlar solda. Buda'nın heykelleri de içeride. Şimdi buradaki tapınaklarda pagodalar yani çatılı kuleler görürsünüz. Bu inanç sisteminde kuleler tek katlı olmak zorunda. Bu da işte gücü, arzuyu, ihtirası, hatta erilliği, dişilliğe göre bile ayrıldığı söyleniyor. O yüzden tek katlılığı seçmişler. Bütün tapınaklarında 1, 3, 5, 7, 9, 11 katlı görürsünüz. Bu pagodaları. Buradaki de mesela 1, 2, 3, 4, 5 katlı bir pagoda. Ya bu ülkede meyve sebze o kadar değerli ve pahalı ki dağlık topraklarının %70'i dağlık o yüzden üretemiyorlar. Bakın sadece 3 tanecik şöyle küçük çileği 500 yene satıyor. Yani nereden baksanız 3,5 dolar falan. Arigato. Yani dünyadaki en pahalı çileği ve salatalığı burada görmüştüm. Hala değişmemiş, hala aynı. İlginç. Yok çünkü. YouTube, bye bye. Sıcakkanlı insanlar ya. Selam verdikleri zaman böyle bir anahtarları var. Açtığında kapılarını bir şekilde iletişim kurabiliyorsun. Burası aynı zamanda animeler diyarı. Şimdi size animeleri ve birazdan onların bölgesini anlatmak istiyorum. Şöyle dolana dolana Asakusa bölgesinde geziyoruz. Bakın eski mesleklerinden bir tanesi. Rikşalar var ya Hindistan'daki. Bunu hala burada yapan Japonlar var turistler için. Sizi alıyorlar buna bindirip gezdiriyorlar koştura koştura. Binersiniz binmezsiniz ama ben Hindistan'da aynı yorumu yapmıştım. Modern kölelik demiştim bunun için.
Yine fikrim değişmedi. Aynı şeyi söylüyorum. Beden gücünün bu kadar net bir şekilde kullanılıp para için sömürüldüğü bir sistem. Eskiden de çok yapılırmış ama şimdi günümüzde bunu turistik amaçlı kullanıyorlar ve saatlik yaklaşık $100 kazanıyorlar. Japonya'da hani kafanızdaki o çok zengin Japonya algısını kırın. İnsanlar çok zengin falan değil burada. Ve bunu Cem de aynı şeyi söylemişti. $3.000, $4.000 aylık kazanmak muhteşem para. Japonya'nın Tokyo kentinde bile dedi $1.200-2.000 kazanan insanlar var. Yani hemen aklınıza kişi başı gelirin 100.000, 150.000 dolar olduğu ve aylık 8-10.000 dolar kazanıldığı bir Japonya asla gelmesin. Japonya'da böyle bir yaşam da var çünkü. Canlı canlı görüyorsunuz. Evet, Japonya'da en pahalı şey meyveler demiştim ya size. Bir canlı canlı göstereyim. Burada kavun karpuz yok. Yani olan da sadece Sapporo bölgesinde çıkıyor. Çok nadir, az var. Bakın burada karpuzları koymuşlar. Şu küçücük karpuz minnacık 2000 yen. Yani $14 falan. Şurada kivilerin tanesini $1 satıyorlar. Burada kavun, Kore'de de bunu hediyelik eşya olarak götürüyorlardı. Yaklaşık olarak minicik şu kavun $10. Çok kokmuyor da. Bunlar da burada üretiliyormuş Japonya'da. Dün Cem öyle söylemişti. Üzüm çok değerli. Aynı zamanda burada. Şu küçücük üzümü yani 100 gram mı 150 gram mı diyeyim 6 Amerikan dolarına geliyor yaklaşık olarak. Hatta 7. En lezzetli şeylerden biri elmaymış. Bakın böyle dörtlü elmalar satıyorlar. Yaklaşık olarak $3,5 falan geliyor. Japonya'nın elması güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Böyle bir pazara girdik ama birçok şey gerçek değil gibi. Hediyelik eşya gibi görünüyor. Yani şu mesela bu domates değil. Şey var ya bizde olur hatta. Onlardan işte. Resmen özel kare dikdörtgen üretilmiş. Mandalinler var böyle paketlenmiş şekilde. $3 yaklaşık olarak bunlar. Kokusu gelmiyor plastiğin içinde olduğu için ama ne arasınız bulsanız da her şey taneyle, her şey minimal ve çok pahalı. Dünyanın kaç ülkesinde havucu böyle 2-3 tane paketleyip alırsınız ya. Şu $1 3 tanesi mesela. Asıl şimdi içeriye girince olay değişti. Şöyle özel bir kutu var. Kutuda kavun satıyorlar 5.000 yene ya. Yaklaşık olarak $30-40 ya. İnanılmaz. Çok çılgınca değil mi? Gördüğüm en ilginçlerinden biriydi. Ya bunlar da çok güçlü oluyorlar yalnız ha. Yani bunu taşımak falan kolay değil. Bak mesela şu kız da bu şekilde taşıyor. Helal olsun. Bu şekilde Tokyo'yu gezebiliyorsun. İlginç. Şu anda tapınağın arkasındaki mahallenin ara sokaklarına girdik. Burada anime dükkanları var. Ve aynı zamanda bir de Japonya'da böyle karakter mekanları yaparlar. Mesela inandıkları animeyi canlı hayatta göremedikleri için bir kafeye gidip benzerini yaşamayı severler. Ya da işte bir kedi kafe, bir yılan kafe, bir fare kafe görebilirsin. Domuz kafe var ya burada. Domuzları toplamışlar içeriye. Kafede kahve içiyorlar mesela. Böyle gerçek hayatta yaşayamadıkları şeyleri yaşamayı çok severler. Öyle ki anime hayatlarına o kadar entegre olmuştur ki herkesin zaten animesi vardır inandıkları. Pikachu mesela ya da işte aklınızdaki ne geliyorsa. Başka ne var karakter? Tom ve Jerry bile olabilir yani fark etmez. Bununla evlenenler var. Yani animeyi o kadar seviyor, o hayal dünyasındaki karakteri benimsiyor ki gerçek hayatta bununla evlenebiliyor. İşte bu Asakusa bölgesinde de bunun hem kafeleri var hem de mekanları var. Anime karakterleri satın alabileceğiniz. Şimdi bir animenin peşine düştük, gidiyoruz. Ya şu anda o konsept kafelerden bir tanesindeyiz. Tavşan, fare, kirpi var. Bunların hepsini içeriye koymuşlar. Yine söylüyorum, hayvanların alet edildiği hiçbir şeyin parçası olmayın. Hayvanat bahçesi dahil. Girip göstermeyeceğim. Çünkü o zaman önermiş olurum. O yüzden buna dahil olmak istemiyorum ama Japonya'da böyle çılgın bir kültür var. Bak mesela B-Pop diye bir mağazadayız. Bu da çok ünlü yerlerden bir tanesi. Böyle bir dünya animeler var. Pikachu'lardan işte Hello Kitty'lerden ne ararsanız bulabiliyorsunuz ve her şeyin hediyelik eşyasını da yapıyorlar aynı zamanda. Durmuyor şehir. Gittiğiniz her yerde birini görüyorsunuz. 35 milyon kişiyi öyle bir sistemin içine oturtup yaşatmışlar ki her şey akıyor. Akışta. Yani ne bir trafik görüyorsunuz, ne insan sıkışması görüyorsunuz, ne bunalıyorsunuz. Ama gittiğiniz her yerde de bir trafik görünüyor. Biz de şimdi şöyle bir AVM'ye girdik. Bakıyoruz etrafa ne var ne yok diye. Dikkatimizi çeken şeyleri anlatmaya da çalışıyorum ama çoğu şey Japonca olduğu için ben de bilemiyorum. Ancak işte böyle elim uzattıkça, dilim döndükçe sizlere çevirebilirim ama burası da ünlü yerlerden bir tanesiydi. Şu anda bir festivale denk geldik. Bakalım neler yapıyorlarmış Japonya'da.
23 Nisan kutlamaları başladı. Tokyo Atatürk Lisesi. Yalnız ritim hep aynı. Hiç farklı bir şey yapmıyorlar. Aynı şekilde devam ediyorlar. Çok tatlılar ya. Şu adam Badi Ekrem'e benziyor. Badi Ekrem. Selam vererek gidiyorlar. Çok tatlı insanlar. Bakın. Arigato gozaimasu. Güzel denk geldi. Allah'ım şu tatlılıklarına baksanız ya. Lise geçidi gibi bir şey bu. Böyle giyinmişler rengarenk. Bayram şenlik kutluyorlar. Şu abi çok ciddi, bak şu abi. Çok öfkeli o. Çok güzel pembe pembe kıyafetlerini giymişler. Geliyorlar şu çocuğun tatlılığına. Çok güzel insanlar ya. Badi Ekrem ve ekibi geldi. Şimdi bugün günlerden pazar olduğu için birazcık da kaynanamız seviyormuş. Çok renkli, çok canlı her yer. Yani ayarlasak böyle bir geçide denk gelemeyebilirdik. Bakın arka tarafta da devam ediyor. Yani bunları da görmek çok büyük bir şans oldu. Böyle gençler yerel ayakkabılarını da giymişler. Nasıl yürüyorlar bu tahtalarda bilmiyorum ama kimonolarını giyen Japonlar konser alanına, geçit alanına doğru ilerliyorlar şu anda. Çok güzel bir ortam oldu. Panayır havası gibi. Herkes ekmeğinde bak. Bu abim de burayı gezdirmeye çalışıyor bu insanları bu şekilde. Koreliler bunlar belli. Çok iyi ya. Nereye baksam video çekecek, anlatacak bir detay ve farklılık görüyorum. Japonya zaten özellikle Tokyo. Ya gideyim şunu göreyim denecek bir yer değil. Kaybolunacak, bu farklılıklarla yüzleşilecek böyle bir zamanda yolculuk yapılacak yer gibi. Burası da Asakusa Nishi Caddesi dedikleri ünlü bir yer. Burada böyle anime karakterleri, hediyelik eşyalar, bildiğiniz salı pazarı, cuma pazarı yeri gibi bir yer yapmışlar. Geliyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Festival alanının olduğu yerde böyle parmak gibi aslında caddeler bunlar ve en çok alışveriş için tercih edilen yerlerden bir tanesi. Bak arkamda yine buraya Japonya özgü ne ararsanız bulabilirsiniz. İlginç ilginç şeyler. Ben çoğunu bilmiyorum bile. Şöyle gidelim. Ve en güzeli ne biliyor musun? Bak bunu göstermek istiyorum. Japonya'yı yapan ne dünyanın en yüksek yapıları ne de çok pahalı mekanları. Şu. Yaşa bak. Çıkıyorsun. Böyle bir anda seni sakin, sessiz, daracık sokakların olduğu, harika fenerlerin olduğu Japon kültürünü yansıtan dükkanlar karşılıyor. Ve en ilginci bakın yerde bir tane bile çöp yok. Hatta test yapalım. Çıkarıyorum. Hazır mısın? Yalın ayak. Şu anda Japonya'da yürüyorum. Bakalım çoraplarım batacak mı? Şöyle bir yürüdük. Ayakkabım da orada kaldı Şafak. Dur çalınmasa bari. Vallahi tertemiz bak. Al. Vallahi tertemiz hala bak hiç batmadı. O kadar temiz bir ülke. Buyurun canlı da kanıtını yaptım sizlere. Bunu da ilk defa yapıyorum. Ara sokaklara daldık. Dolanıyoruz. Bakalım esnafın durumu nasılmış Japonya'da. Dükkanların yoğunluğundan anlarız. Çok güzel.
Hiçbir şey yapmayıp akşamları şuralarda takılıp sohbet ediyorlar. Bunu bizim bulunduğumuz Shinjuku mahallesinde de geceleri görüyoruz zaten. Şu olay aslında Japonya'nın özeti. Tokyo'da evler çok pahalı olduğu için kiralar dahi evde çok zaman geçirmiyorlar. O yüzden Japonlar, özellikle Tokyo'dakiler dışarıya çıkıp yemek yemeyi, zaman geçirmeyi çok severmiş. Ve hep gördüğünüz manzaralarda böyle olurmuş. Canlı canlı 4 gündür bunu görüyoruz. Bir de en yaygın gördüğüm şey sağımda kaldırımda bekleyen gençleri görüyor musunuz? Sıra beklemeye bayılıyorlar. 1 saat, 1,5 saat, 2 saat herhangi bir restoran, kafe için sıra bekleyebilirler. Ve en ilginci sadece Tokyo'da 137 bin tane restoran ve kafe var. Ona rağmen yine de sıra oluyor. Japonya'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi böyle izbe yerlerde hiçbir şey yok gibi görünüyor değil mi? Sokakta yürüyorsunuz, incin top oynuyor gibi. Arkamdaki kafe de onlardan bir tanesi aslında. Dışarıdan baktığındaki arka tarafında böyle bir yaşam dahi belirtisi yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama öyle olmuyor. Arkamdaki de bir aslında konsept kafe, ninja kafe diye geçiyor. Ninja figürleri, enstrümanlarıyla aslında pazarlanan bir kafe. Ben de ilk defa gireceğim. Daha önce hiç girmemiştim. ChatGPT'den buldum burayı. Bakalım nasılmış göreceğiz. Kapıyı çekerek açacaksın. Kapı diyor ağır diyor. Biraz zorla diyor. Bu uyarıyı da ilk defa görüyorum. Ninja kafe olduğu için herhalde. Aa çok ağır. Hello. Hello. Do you have a reservation? No. No. You don't have. Just two. Just two. Yes. No reservation. Two. Two. Allah'ım küçücük kızlar gelmişler ninja olmaya çalışıyorlar. Olay hayatlarında gerçekte yaşayamadıklarını yaşayacakları mekanlar bulmak. Mesela bunların fantezi otelleri falan bile var. Gidiyorlar orada o fanteziyi yaşamak için, o şehveti yaşamak için bile gidip tutuyorlar. Araştırırsanız görürsünüz. Bunlara ben gitmedim. Sadece duyuyoruz. Oradan biliyorum. Bize bu da böyle konsept bir kafe. Makinomo. Ha, menü. Menu, yes. Ben de bir şey çıkacak diye bekliyorum. Okay. The Kotaro course is ninja training, one drink only. The ninja training is sword training. Para vereceğiz buna işte bayağı. Bu konsepti deneyimleyeceğiz. Ninja konseptini. Olay bu yani. Evet. Ya mesela çok çocukçaydı değil mi? Biraz böyle baktık. Kişi başı kaç para istiyorlar? 40 dolara geliyor yaklaşık olarak. Kahve ve yemek satmanın konsept adı altındaki hali. Etkilenmiyorsunuz. Ben çok beğenmedim. Ama bunun için ölüyorlar mesela. Çığlık çığlığa kahkaha atarak fotoğraf çektiriyorlar. Bunun gibi bir dünya yer var Tokyo'da. Biz şimdi Tokyo'yu birazcık daha tepeden izlemeye gidelim. Sizi dünyanın en yüksek ikinci binasına çıkartacağım. Hadi gelin. Şu anda arkamda bir ayin var. Muhtemelen biri hayatını kaybetti ve Japonya'da insanlar öldüğü zaman yakılıyor. Muhtemelen onun küllerini veya işte anısı için bir etkinlik yapıyorlar. Ve bu yakılmış küller bir kavanoza koyulup evin en değerli yerinde tutulabiliyor. Ve ona bile aslında evlerinde bir adak, bir şükranlık, hani mesela bir tatlı götürürsünüz, eve giderseniz ona da verirler. Onun ruhu hala orada diye. Onlar için bu kadar kıymetli. Şimdi Uber'le gidelim dedik çünkü gün batımını anca yakalayabileceğiz. Sadece 6 dolar verdik. Trenle gitsek zaten 2-3 dolar verecektik. Şöyle anında geldi. Hiçbir şekilde iletişim kurmuyorlar, konuşmuyorlar. Ama taksilerin hepsinin içi çok yüksek tavanlı. İngiltere'dekiler gibi öne oturamıyorsunuz. Direkt buradan kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. Çok konforlu ama tabii çok kısa mesafe gidiyoruz. Şu anda uzun gitsek oldukça pahalı. Tokyo'da taksiler. Metro çok daha uygun oluyor, aklınızda bulunsun. Dünyanın en yüksek yayın kulesi Skytree Tokyo'dayız. Sadece Tokyo'nun diyecektim. Sonra bir baktım dünyanınmış halbuki. Aslında bildiğiniz radyo ve televizyon için yapılmış bir yayın kulesi. Pagodadan esinlenmiş bir tasarımı var. O yüzden de içeriye girdiğiniz andan itibaren bunu hissettirmeye çalışıyorlar. Ama aşağıda alışveriş merkezleri falan varmış da bizim bunda işimiz yok. Şimdi önce 350 metreye sonra 450 metreye çıkacağız. Böyle bulutların üstünde yürüyormuş hissi yaratan bir cam yüzeyi varmış. Orayı görmek gerekiyormuş. Ben de hayatım boyunca hiç buraya gelmedim. İlk defa tecrübe edeceğim. Gelmişken görelim bakalım. 632 metre yüksekliğinde ama o sivri kulenin olduğu kısmı göremiyorsunuz, çıkamıyorsunuz. Sadece 450 metreye kadar çıkmanıza izin veriyorlar. Hadi bakalım, neredeyse yarım kilometre yukarıda görüşmek üzere. Abi altındayken bile tepeye bakarken başım döndü. Şu yukarısına çıkacağız. Bir de yukarıda daha da kulelerin olduğu kısım var. Girişi bu şekilde. İçeride restoranlar, AVM'ler falan var.
Ama onlarla şu an işimiz yok. Hadi çıkalım. Oturduk, şimdi kahve keyfi yapalım dedik. Çünkü bilet bulamadık. Keşke erken alsaymışız. Saat 6'da en uygun yer vardı. Gün batımını kaçıracağız. Yapacak bir şey yok. Japonya'da çoğu yerde gittiğinizde bakın bir restoranda kahveyi 3-4 dolara içebiliyorsunuz yaklaşık olarak. Ve ben hatta bunları şimdi Instagram bir hayalin peşinde hesabımda da paylaşacağım storylerini. Oradan takip edip bakarsınız. Bir de gittiğiniz çoğu yerde böyle tertemiz su içebiliyorsunuz. Bu arada ben de dünya turunda Aura Sebulon Unique su arıtma cihazlarına teşekkür etmek istiyorum. Siz de evinizde, iş yerinizde, nerede isterseniz normal suyu içilebilir su haline getiren bu cihazlar sayesinde temiz suya erişebiliyorsunuz. Benim de dünya turundaki sponsorlarımdan kendilerine çok teşekkür ederim. Ben de kendi evimde de zaten kullanıyorum da. Japonya'da her yerde böyle restoranlara gittiğinizde suyu içebiliyorsunuz, ikram ediyorlar. Ben de aklıma geldiği için kendilerine buradan da teşekkür etmek istedim. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Biraz sonra 400 küsür metreye çıkacağız. Mahşer kalabalığını geçtik resmen. Çok büyük bir sıra vardı. Asansörlere doğru ilerliyoruz. Şu anda 634 metrelik kulenin 350 metresine 50 saniyede çıkacağız. Çıktığım en hızlı asansörlerden biriydi, geldik. 350 metredeyiz. Şuraya bakın. Şehrin sonu yok. Yani umarım ekranda benim gözümün gördüğünü görüyorsunuzdur. Şimdi daha da yukarıya çıkıyoruz. 450 metreye. Kulaklar var ya, fena tıkandı. Bunu nasıl yaptınız ya gerçekten? 2012'de yapılmış burası. Ama devasa bir yapı. Bir mühendislik harikası resmen. 445 metreye geldik. Şu anda cam terasın içinde yürüyoruz. Bir tünel yapmışlar. Gökdelenin etrafını sarmalıyor. Bu şekilde binanın etrafından Tokyo manzarasını izliyorsunuz. Şu anda 340 metreye geri döndük. Böyle bir cam zemin yapmışlar. Ekranda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şu an bütün Tokyo'nun o zemini ayaklarımın altında. Ben korkuyorum bundan Şafak. Sen nasıl korkmuyorsun ya? Baksanıza şu yüksekliğe. İnsanın böyle resmen içi dışına çıkıyor. O kadar hızlı yapmışlar ki bu asansörleri. Yani algılarınız şaşırıyor. Hatta yukarısı biraz sallanıyor rüzgarla. En ilginci de yani bu şehrin sonu dahi yok. Turist olarak gelseniz inanın bana, bırakın aylarınızı, yıllarınız da yetmez burayı gezmek için. Anca belli başlı yerlerini gezebilirsiniz. Benim size anlattığım gibi. Kaldı ki yani ben bile daha nokta kadar yerini gezdiğimi düşünüyorum. Yukarıya çıktığınızda tepeden şöyle bir Tokyo'ya bakınca sahildeki kum tanesi gibi insan kendini hissetmiyor değil. Bir daha gelsem gündüz çıkarım. Gece bence çok tam anlayamıyorsun o detayları. Tamam, şehrin aydınlatmasının her şeyini görüyorsun ama gündüz netliği bence daha güzel olabilirdi. O yüzden size bunu da önermiş olayım. Şimdi çok acıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Artık güzel bir akşam yemeğini hak ettik. Hadi gelin sizi dünyanın en yoğun karşıdan karşıya geçilen caddesinin olduğu Shibuya bölgesine götüreyim. Hem yemeğimizi yiyelim hem de o Tokyo'nun ikonik yaya geçidini sizlere de göstereyim. Benim imtihan başladı. Şimdi Shinjuku'ya metro ile gideceğiz. Düşünün, yaklaşık 400 kilometrelik bir ağ var bu kentin altında. Daha az önceki gördüğümüz o giriş kısmından metroya inmemiz 10 katlık bir yolculuktu. Yani şehrin bir bu kadar da yerin altında kurmuşlar. Metro ağları o kadar karışık ki yine söylüyorum, Tokyo'da metro ağıyla ulaşımını sağlayan dünyanın her yerini gezebilir. Ben de mesela çoğu zaman kayboluyorum, yanlış kapıdan çıkıyorum, yanlış metroya biniyorum.
Ama yanlış yapa yapa öğreniyorsunuz. Şimdi bizim gideceğimiz yer Shibuya adındaki bir bölge. Oraya da mor hatla gideceğiz. Google Maps çok iyi çalışıyor ama ben size canlı canlı göstermek istiyorum. Hadi gelin. Bakın şimdi konumum benim burası, tamam mı? Gideceğim yerde Shibuya'daki Starbucks'ın olduğu yeri seçtim. Orası çok merkezi çünkü. Bana kentin içindeki bütün alternatif aktarmalar dahil metro ağlarını verdi. Ben de hiç aktarmayla uğraşmamak için tek hattın gittiğini şurada fark ettim. Bak bunlar aktarmalı. Önce buna bineceksin, sonra buna bineceksin diyor Google Maps. Seçtim bunu. Bana kaç durak gideceğimi, nereden bineceğimi, hangi kapıyı kullanacağımı belirtti. Ve ne kadar sıklıkla da trenin kalktığını buradan görebiliyorum. Ve durakların da isimlerini buradan görebiliyorum. En son ineceğim durağın ismi de bu. Yani size şu an uygulamalı Tokyo'da ulaşım gösteriyorum. Bileti de buradan alacağız. Direkt istasyonun ismini girip biletimi alabiliyorum. Hadi gel. Hattımızın ismi bu. Hanzomen Line. Her renk farklı hattın ismini temsil ediyor. Bizdeki İstanbul'dakiler gibi. Ama burada sorun şu, rengarenk çok hat var. Yani bir turuncu görüyorsun, bir sarı görüyorsun, bir de açık turuncu görebiliyorsun. Yeşil görüyorsun, koyu yeşil görebiliyorsun. Çok hat olduğu için renkler birbirine çok yakın olabiliyor. Burada hata yapabiliyor insan. Ama ayrımı isimden fark edebiliyorsunuz. Şimdi bilet alacağız. Nasıl alacağız? Hadi gel. Bak bu Tobu Line'mış. Bu Toei'ymiş. Bizim Hanzomen Line'mış. Bak direkt yazıyor. Yani ben biletimi bu makineden alacağım. All fare information will be displayed in English. Okey. Yapalım. Shibuya. Bizim gideceğimiz isim. Geldi zaten. Direkt verdi. Buradan 2 kişiyi seçelim. 520 oldu. Okey. Sonra paramı da buraya atıyorum. Kart geçmiyor. Kredi kartı bunlarda. Direkt parayla almanız gerek. Evet diyor. 1000'i attın. Bak. Bir avuç bozuk para verdi yine. Japonya'nın en kötü yanı bu. Sürekli bozuk para taşıyorsun. Bu kadar ileri bir ülke bunu çözememiş. Çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Şangır şangır paralarla gidiyorsunuz. Bu benim artık tren biletim. Ayşe bak bu senin. Buradan kalkıyor bak Hanzomen Line. Şuraya şimdi bileti atacağız. Karşıdan çıktım. Bu kadar. Aslında günlük pesler de var. Alabilirdik ama biz çok bugün metroya binmediğimiz için, kullanmayacağımız için çok para vermek istemedik. Birkaç kez böyle gün içinde kullanacaksanız bunlar daha uygun. Ama gün içinde birden çok kez böyle sürekli metroya binecekseniz günlük pesler alabiliyorsunuz. Ben bunların hepsini detaylarını açıklamaya bırakacağım. Hangi bölgede kalmalısınız, hangi bölgeleri gezmelisiniz, benim diğer videolarım hangileri, onları koyarım. Böyle rahatça Tokyo'yu da gezersiniz. Bana da teşekkür edersiniz inşallah buralara gelince. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Birazdan metromuz buradan gelecek bakalım. Var ya çözdükten sonra inanın bana hepsi çocuk oyuncağı yani. Öğrendikçe insan tecrübe sahibi oldukça olayı anlıyor. Bak bizim gideceğimiz durak Shibuya'ydı mesela. Diyor ki bu taraftan kalkacak. Bu yöne giden tren diyor. O yüzden burada bekleyeceğiz. Diğer zıt yönü de şu sol tarafta. Bazen insan bu renkten dolayı hata da yapabiliyor. O yüzden duvarlara da bakmak lazım. Tokyo'da ulaşım sağlarken. Metroların içi de böyle. İngilizce anonslar da yapıyorlar. Şuradan da ekranlardan da durakları takip edebiliyorsun. Tek tek geliyor. Bunlarda en ilginç şey kimse ses çıkarmıyor. Sadece anons var. Hepsi telefonla gömülmüş takılıyorlar bakın. Hani Japonlar sürekli kitap okuyordu? Yalan. Bir şekilde başardık gelmeyi. Şimdi de çıkışımızı yine Google Maps'ten görebiliyorum. A2 demişti. Takip ede A2'ye kadar geldik. Bu biletle de çıkış yapacağız inşallah. Vallahi çıktık. Devam. A2'de yemek yiyeceğimiz restorana doğru gidelim. Şu bak insan böyle bir sele kapılıyor değil mi? Aynen çok fazla, çok kalabalık. Kaptın mı ama bayağı sistemi? Bayağı kaptım. 3 aşağı 5 bıraksam gezer misin tek başına? Ama İstanbul'dan falan çok daha karmaşık. Ya ben iddia ediyorum buraya gelen birisi buraya anlaması için bir en az 20 kere falan trene binmesi lazım ki sistemi anlayabilesin kafanda. Kaos yaşıyorsunuz istemsizce. Ama sonra alışmaya başlıyorsunuz siz de. Yine şöyle bir insan selinin peşine düştük gidiyoruz. İnanılmaz ya. Her bir noktayı değerlendirmişler reklam panolarıyla da. Sürekli bir insan akını var. Kimse kimseye çarpmıyor. Hiçbir şekilde insan trafiği dahi olmuyor. Şu ana kadar çalışmayan bir tane yürüyen merdiven görmedim.
Her şey kusursuz ve bakın alt geçitin temizliğine bakın. Pırıl pırıl kokuyor. Ne bir tane çöp görüyorsunuz, ne yemek yiyen insan görüyorsunuz, ne terbiyesiz birini görüyorsunuz. Çok saygı konusunda bile Japonya şunun için yine gelirdim ya. O kadar net söylüyorum. Sadece şurada 8 farklı tren ağı birleşiyor. Bakın. Ginzalar, JR'lar, şu hatlar, Shinkansenler falan da var muhtemelen. Hepsinin birleştiği yer. Şuradan da hanginin artık biletini alacaksan kararını verip biletini alıyorsun. Ya bunu çözen üniversitede yüksek lisansını yapar. Var ya, sanki bir gündür yerin altındaymışım gibi hissettim. O kadar zor ki ulaşım işi. Oradan oraya yürüyor, oradan oraya. Tokyo'da ulaşım çok büyük dert. İnsanın sinirleri de geriliyor. Beceremeyeceğim sanıyorsun. Ama hallettik şükür. Restorana doğru şimdi ilerliyoruz. Böyle neon ışıkları kaplamış, gece olmuş. Buralarda hem gezeceğiz hem yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Başladı ponçikler yine. Rengarenk reklam panoları, animeler, restoranlar, kafeler, ne ararsanız burada da yine her şey var. Tokyo'nun merkez noktalarından bir tanesi burası. İlk defa Türk markası bayrağı gördüm. Mamo Kebap. Burada Türkler de var. Gel, hoş geldin. Kolay gelsin. Hele kolay gelsin. Türk müsün ya? Ne demek Türkmesin? Kolay Ben gelsin. senin Türk olduğunu anlıyorum da sen beni niye anlamıyorsun? Genelde başkalarını çalıştırıyorlar. Gel, bak kimler geldi bak. Ne yapıyorsunuz? Afiyet Adam olsun. dünyayı geziyor, burada bulduk adamı ya. Biz de sizi bulduk işte. Vallahi çok sevindim. Nasılsın, iyisin? İyi, sen nasılsın? Senin Japonya ilk değil zaten. Geçenlerde Değil de değil. gelmiştin. Evet. Seviyorum burayı. Sevilmeyecek yer değil ki. Bir de seni seviyorum. Eyvallah, eksik olma. Karnı aç mı? Eyvallah, yemek yedik, teşekkür Ya ederiz. olmaz öyle şey. Bir şey ikram et. Eksik olma, hiç. Dönüşte bakalım. Ya yarım böleyim, yarım yemeyeyim. Olmaz öyle şey. Bırakmam. Vallahi bırakmam. Acı seviyor musunuz? Biraz ver ya, koy hadi acı da. Yarım ver, tadalım en azından. Var mı? Ayıp ediyor. Ne, kendiniz mi yapıyorsunuz ayranı? Kendimiz yapıyoruz tabii. Arkadaşım yapıyor, çok da güzel yapar. Siz nereden geldiniz buraya? Ben İstanbul Sarıyer'liyim, Tarabya. Arkadaşım Kayseri'liyim. Kayseri. Nasıl geçiyor hayat? Elhamdülillah ben çok memnunum. Memnunsun. Memnun. Sen Japonya'yı çok sevdiğin için defalarca geliyorsun. Bir de buradan çıkamıyorum. Abi en çok neyi sevdin? Çöpün olmamasını. Direkt bir de tuvaletler. Tuvaletler. Ya aynen. Ahlak. Ahlakını da seviyorum canım. Sevmez olur muyum ya? Abi saygılı insanlar Japonlar. Daha ne olsun, bize ihtiyacımız Saygı, olan şeyler. görgü, efendilik hepsi bunlarda. Ben de sırf aslında bunu görmeye geliyorum. Çok özlediğim şeyler. Bu güzel bir şey yani. Bu dükkan 24 saat açık. 24 saat Tabii. açık. Burada en çok sarhoşun olduğu yer, en çok içki içilen yer burasıdır, bu bölgedir. Ama sabaha kadar bir tane kavga göremezsin. Yapma ya. Kavga göremezsin, gürültü olmaz, kimse kimseyle kavga etmez. Hoş geldin. Pamuk şeker gibi insanlar. Aynen, pamuk şeker gibi insanlar. Döner yiyeceğiz. Sen gel Tokyo'ya döner ye. Bakalım. Hiç Japonya'ya gelip de döner yiyeceğimi tahmin etmezdim. Biz adamı da oradan yediririz. Sonra döner yiyoruz. Eksik olma canım, estağfurullah. Ablacığım buyurun. hoş Bakalım geldiniz. tadına. Merhaba. Abimin ayranını da böyle bırak. Sağ ol kardeşim. Her masada varız yani. Ülkenin, şehrin en merkezi noktalarından bir tanesinde şu an Türk döneri yiyoruz. Çok güzel. Ayranı da kendileri yapıyorlarmış. Aldım, teşekkürler. Ne Çok oldu? iyi. Çok iyi. Harbi çok iyi. Mayayı Türkiye'den getirdik. Burada mayalayıp yapıyoruz. Mayayı Türkiye'den getirdin. O yüzden iyi işte. Değil mi? Tutmuyor yoksa. Değil mi? Belli abi. Afiyet olsun. Var mı selam? Abi olmaz olur mu ya? Buradan küçüklerimin elleri. Yok, senin takipçinin hepsine selam olsun. İşleri güçleri rast gelsin. Eksik olma hepimiz. Hepsine Japonya'dan sevgiler, selamlar. Hepsini de Japonya'ya geldikleri zaman misafir etmekten gurur duyuyoruz. Mutlaka Neredeyiz? bekleriz. Shibuya'dayız. Mama kebap Shibuya. Shibuya Mama Kebap. Zaten YouTuber'ların hepsi geliyor. Geliyor mu? buraya. Bir şekilde Biz de çıkıyor olduk değil mi? Yani vallahi billahi. Afiyet olsun. Japonya'da aç kalmanız imkansızdır. Büyük çoğunlukla restoranların çalışma sistemleri sınırsızdır. Yani mesela bir et restoranına gidersiniz, belli bir sürede sınırsız et yersiniz. Bunları size önceki bölümlerde anlatmıştım. Yakitori dedikleri sistemin adına tavuktan dolayı böyle gelen bir sistemdir ve şiş tavuk yersiniz. Böyle genelde şişler $1 olur ama bunlar sınırsız olmaz. Etler de shabu shabu dedikleri bir sistem var. Haşlanmış suda olur. Böyle bildiğiniz eti çıkarırsın, içine sebzeleri koyarsın. Bu şekilde pişirirsin ve 2 saat sürer. Bir de işte bunların yakiniku dedikleri sınırsız et restoranları var ama bunlar daha çok böyle wagyu odaklı olur. Onlara da genelde $30-40 ödersiniz. Onu da size önceki bölümlerde anlatmıştım. Kobe etini de anlatmıştım. Ama bu zamana kadar anlatmadığım ve Instagram bir hayalin peşinde hesabımda bana bazı arkadaşların önerdiği
sınırsız Japonya'daki Brezilya restoranları vardı. Dedim artık bunu da bir deneyimleyip nasıl olduğunu en azından Brezilya'daki etlerle kıyaslamak için bir deneyimim olsun diye bir restorana geldim. Geldiğim restoranın ismi şu, Churrasco Gang. Şimdi burada sınırsız Brezilya usulü et yiyeceğiz ve sınırsız içki de olacak. Ve bu restorandaki menüyü şöyle alabiliyorsunuz. Mesela regular plan aldık biz. 2 saat boyunca sınırsız et yiyebiliriz. Aşağıdakilerin süresi daha uzun oluyor ve daha farklı içkiler içebiliyorsunuz. Buna gerek yoktu. Hadi bakalım 2 saat boyunca Japonya'nın Tokyo kentinde bir sınırsız et restoranını deneyimleyelim. Hi brother, you're from Nepal. Nepal right? Namaste. Çalışanların çoğu Nepalli oluyor böyle restoranlarda. Şu an bir pikanya eti yiyeceğiz. Bilirsiniz bunu Latin Amerika'da çok gösterdim size. Çok iyi bir ettir. Hem lezzet, hem yağ oranı, hem de keyif anlamında. Thank you very much brother. Şöyle bir ortamdayız. 2 saat boyunca böyle kardeşlerimiz bize sınırsız et getirecekler. Ya benim anlamadığım şey şu. Tokyo'dayım. En turistik yerindeyim. Olabilecek en pahalı gelişmişlik anlamında, zenginlik anlamında ülkelerden bir tanesindeyim. Sınırsız et yiyorum. 40 dolar bile değil ya. Yorumu siz yapın. Ben artık yorum yapmaktan bıktım. İnanılmaz. Bak şöyle az önceki kestiği etten bir parça. Çok güzel. Böyle yağı da az değil mi? Böyle yağı olmamış Kobe gibi. Kobe gibi değil. Farklı bu. Fıstık gibi. Ben sizi biliyorum. Siz buraya gelseniz bundan 2 kilo yersiniz. O kadar iyi etler. İyi ki dünyayı gezmişim var ya. Nerede ne yenecek, ne yapılacak hemen 5 dakikada buluyorum. Şu an çok şanslısın. Hiç zor yorulmadım. Ulan diyor her şeyi biliyorsun diyor. Hemen diyor 5 dakikada buluyorsun diyor. İşimiz bu. Afiyet olsun. Çok güzel et diyoruz. Bir ara gözüm kararmıştı. Hadi döner kesti de birazcık. Bu arada helal olsun. Kentin tam merkezinde dönerci açmışlar. Çok da güzel döner yapmışlar. Bir de kendi mayalarını getirip ayranı yapmışlar. Bizi iyi temsil etmişler. Sevindim yani. Birçok dönerciye 10 basarlardı. Şu şekilde başka bir et geldi. Bu tereyağlı steakmiş. Pamuk gibi. Japonya'da aç kalan, dünyanın her yerinde aç kalır. Arigato. Hangi dilde konuşacağımı şaşırıyorum artık. Türkiye, İstanbul. Şimdi de tavuk geldi. Nepalli kardeşim servis yaptı. Şöyle bembeyaz güzel bir tavuk var. Çok güzel. Abi bir kere mangalda pişiyor. Ne kadar kötü olabilir ki? Cheese and chicken. Şimdi de peynirli tavuk getirirler. Böyle yakacak onu. Etrafını eritecek. Tavuk da içinde. Şöyle etrafını tavukların peynirle kaplamış. Aslında eritiyor. Biraz şov yapıyorlar ama çıkan tavuk yine az önceki gelen gibi. Birazcık düşmanı denize dökmedik bu olay. Bunlar Bizans oyunu. Biz etimizi bekliyoruz. Bakın ne güzel beef geldi. Dana eti tamamen. Şöyle sulu sulu diyor ki hepsi sizin diyor. İsterseniz hepsini bitirin, isterseniz alın diyor istediğiniz kadarını. Gerçekten harika bir tecrübe oluyor. Arigato. Bu restoranlar nasıl para kazanıyor hiçbir zaman aklıma ermedi. İlginç. Harika bir et geldi. Yani şu ete bakar mısınız? Dayanamayacağım. Göstermek istiyorum. Yani ekranda o pembeliği net görünmüyor ışıktan dolayı ama pes pembe bir et yiyeceğiz şimdi. Tadı farklı. Hala en güzeli pikanyaydı. Pikanyanın yanından geçemez. Bir de burada sınırsız salata da veriyorlar. Japonya'nın en değerli şey salata. Sabah videoda anlatmıştım. Burada hiç acımamışlar. Ne ararsanız koymuşlar vallahi. Salatası da güzel ha Şafak. Kötü değil, taptaze. Akşam yemeği yemiş olduk. Karnımız doydu. Şimdi dünyanın en yoğun karşıdan karşıya geçilen yaya geçidine sizleri götüreceğim. Shibuya Crossing Walk'a gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Burası da cıvıl cıvıl. Her yer böyle neon ışıklarının olduğu mağazalar, alışveriş merkezleri, restoranlar, dükkanlar. Tam böyle Tokyo'nun merkezi noktalarından bir tanesi. Burada da böyle ilginç giyinen gençler var. Japonya'da giyinmeyi hiç bilmiyorlar. O kadar kötü giyiniyorlar ki hatta yani buranın modası buymuş. Kıyafetler genel olarak çok salaş. Ve yani çok kapalı giyiniyorlar mesela birçok yere nazaran dikkatimi çeken. Bakın hep böyle kıyafetler giyiyorlar. Hiç böyle üst ya da alt açık insan göremiyorsunuz. Bu konuda biraz muhafazakarlar. Bunu zaten birçok kaynakta da görebilirsiniz. Sevmiyorlar açık giyinmeyi. Işıklardan gözüm patladı, kanadı resmen. O kadar çok yoğun ki böyle giderken gözünüzü alıyor. Dünyada gördüğüm en çok yaşayan 7/24 bir şeyler bulabileceğiniz nadir yerlerden birisine Tokyo diyebilirim. Hep böyle.
Bitmiyor yaşam. Hep bir şey yapacak, yemek yiyecek, eğlenecek, takılacak, zaman geçirecek bir yer bulabiliyorsunuz. Şu anda dünyaca ünlü o Starbucks'tan dünyanın en kalabalık yaya geçidini izleyeceksiniz. Bekleyin. Günde yarım milyon insan bu yaya geçidinden geçiyor. Ve dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak biliniyor. Shinjuku'daki meşhur yaya geçidini görüyorsunuz. Ve şimdi biz de dünyanın en yoğun yaya geçidinden karşıdan karşıya geçiyoruz. Her gün yarım milyondan fazla insan buradan böyle karşıdan karşıya geçiyor. Düz, çapraz, yatay ne ararsanız böyle neon ışıkların altından bu meydanda karşıdan karşıya geçmek bir nevi Tokyo'daki turistik aktivite. Ya çok ilginç karakterler var. Baksanız ya. Tiplere bak mesela. Böyle ilginç anime karakterleri var ya. Tabii Fast and Furious'ta da çok meşhur oldu burası. Tokyo Drift miydi? Hatırlamıyorum tam ismini. O sayede de bayağı ün yapmıştı. Tam bu manzarada çekilmiş. Başladı. Ekmek çıktı. Herkes Instagram için kapışıyor şu an, biliyor musunuz? Herkesin derdi ışıklar yanar yanmaz fotoğraf çekmek. Bu arkadaşlar da buranın işte ilginç Tokyo'luları. Çok ilginç karakterler var. Resmen bir anime hayatının içinde yaşıyorlar. Bunu da görmüş olduk. O yüzden hanımlar beyler Tokyo'ya hoş geldiniz. Ve harika bir gündü. Umarım Tokyo'yu beğenmişsinizdir. Yine detayları açıklamaya koyarım. Oradan kendinize de bir rota çıkartabilirsiniz. Ama gerçekten bu kenti gezmek çok zor. Yani bir yerden bir yere giderken plan yaparken bile canınız çıkıyor. Hani ben dünyayı çok gezdiğim ve artık bu konuda profesyonelleştiğim ve Google Maps'i özellikle çok iyi kullandığım için yine zorlanmıyorum ama birçoğunuz buraya gelmeden önce en azından metro ile ulaşım konusunda zorlanacağınızı bilin. Lakin belli bir periyottan sonra alışırsınız. Siz de artık rahatça Tokyo'da ulaşım sağlarsınız. Dev bir metropol, 35 milyon kişinin yaşadığı devasa bir şehirdi. Yani düşünsenize dünyanın en büyük şehrini geziyorsunuz ve gezecek sadece 3-4 gününüz var. Bitirebilir misiniz? Bitmez tabii. Sadece önceliklendirmeniz gerekiyor. O yüzden ben de sizlere elimden geldikçe önceliklerime göre bir Tokyo gezi rehberi hazırladığımı düşünüyorum. Naçizane fikrim olarak. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında daha gezecek birçok yer var pek tabii ki. Ama burası derya deniz olduğu için eğer bir gün Tokyo'ya gelir gezerseniz, planlama yaparsanız ben sizlere sadece bunu birazcık hızlandırılmış özet vloglar şeklinde anlatmış olayım. Ama yine söylüyorum. Açıklamaya bıraktığım Japonya'daki sıralı önceki yıllardan gezi rehberli videolarımı da izlerseniz zaten birçoğunu bilip rahatça gezersiniz. Ben gidemediğim yerler ve gittiklerimi de harmanlayarak aslında bir nevi gezi rehberi hazırlamak istemiştim. O yüzden hanımlar beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle geçmiştir ekranlarınızın başında. Ben çok güzel bir gezi yaptığımızı düşünüyorum. Yine dolu dolu. Ama daha sonraki bölümlerde çok daha farklı bir yerden sizlere Japonya'dan video yapmayı planlıyorum. Rusya sınırına kadar gideceğim. İnanabiliyor musunuz? Yani Rusya nere? Bir ucu Finlandiya'da, bir ucu Alaska, bir ucu Japonya nere? Tabiri caizse. O yüzden Japonya'da benim de daha önce gitmediğim bu güzide yeri, ülkenin en büyük ikinci adasını sizlere göstermek istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açtığınızda sonraki bölümde birazcık da Japonya'nın başarılarını ve çılgınlıklarını da harmanlayarak size güzel bir bölüm hazırlayıp sunmak istiyorum. Kendim de keyif alarak bu daha önceden hiç gitmediğim bölgeyi sizlerle paylaşmayı arzuluyorum, niyetliyorum ama bir yandan da gideceğim yer çok soğuk olacak. Yani düşünün tişörtlerle gezerken Tokyo'da orada biraz monta dönmeye başlayacağız. Lakin her şeye değecek. Umarım sizlerin de beğeneceğiniz güzel bir gezi başlayacak. Bir sonraki bölümde zaten sizlerle onu da paylaşırım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde Japonya'nın kuzeyinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.